Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Bitcoin nedir bunu öğrendiniz. Fakat size para kazandıracak olan şey ne? Altcoin'ler. Bugün size altcoin'leri anlatacağım. Bir önceki videoyu kısa bir özetle bakacak olursak paranın ne olduğunu konuştuk. Ve merkez bankalarının sınırsız para basması sonucu enflasyon oluşuyor. Bunu anlattık. Halk fakirleşiyor. Bunları konuştuk. Sonra bir kurtarıcı geliyor. Nedir? Bitcoin. Ve Bitcoin artık insanlar arasında daha adil bir para olma yolunda ilerliyor. Şimdi sıra geldi altcoin'e. Yani alternatif coin'e. Bu videoda altcoin nedir? Altcoin ne işe yarar? Ve neden altcoin'e ihtiyacımız var? Bunları anlatacağım. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi dünyada değerli metaller var. En önemli değerli metalimiz de altın. Ve eski zamanlardan beri altın para olarak kullanılıyordu. Hatta eski zamanlarda altın paranın ta kendisiydi. Ve bir şey alacakken altına ödeme yapmamız gerekiyordu. Fakat şöyle düşünün, gidip ekmek alacağım. Ekmeği alırken altına ödeme yapamam. O zaman daha küçük paralara ihtiyacım var. İşte orada gümüş akçeler geldi, sikkeler geldi, bakırlar geldi ve bir sürü altına alternatif paralar geliştirildi. Şimdi burada da Bitcoin büyük bir şey, aslında hantal bir şey ve pahalı bir şey. Yani para transfer ederken pahalıya geliyor. O zaman kullanım amaçlarına göre alternatif coin'lere ihtiyacımız oluşuyor. Yani biz Bitcoin alırken ne dedik? Merkeziyetsizlik dedik. O zaman sadece kripto paralarda Bitcoin'i bırakırsak tekrar merkeziye dönüşür. O yüzden alternatifleri çıkıyor bol bol. İşte alternatif coin'lere baktığımız zaman, altcoin'lere baktığımız zaman market cap'ine göre bakarsak karşımıza Ethereum çıkıyor, BNB çıkıyor, Solana çıkıyor, AVAX çıkıyor. Bunlar hep kullanım amaçlarına göre ayrılıyor aslında çoğu zaman. Bir ihtiyacımız oluşuyor, yani bir ürüne ihtiyacımız oluyor ve o zaman bir ürün geliyor, bir alternatif coin geliyor. Mesela Bitcoin'le bir değer saklama aracı olarak kullanabiliyoruz Bitcoin'i. Fakat akıllı kontrat yazmam gerekiyor. Bir koşul koyacağım. İşte bir işlemi gerçekleştirirse para vereceğim vesaire. Akıllı kontratlara ihtiyacım var. O zaman Ethereum devreye giriyor. Ethereum geliştirildi bunun için. Veya bankalar arası para transferi yapacağız. Bitcoin'le bunu yapamayız. Bir, çok yavaş, iki çok pahalı. İşte burada karşımıza Ripple bir çözüm olarak geldi ve bankalar bunu ciddi anlamda kullandı. Ve bu şekilde birçok altcoin gelişti. Peki terimsel olarak ne anlama geliyor? Altcoin, Bitcoin dışındaki tüm paralara verilen genel isimdir. Altcoin terimi alternatif coin'in kısaltmasıdır. Altcoin'ler Bitcoin'in eksiğini gidermek için veya Bitcoin'in işe yaramadığı bir alanda işe yaramak için geliştirilmiş coin'lerdir. Bir sürü altcoin var arkadaşlar. Yani Bitcoin dışında bir sürü altcoin var. 10.000 tane falan altcoin var. Ve şu kavramı duymuşsunuzdur. Bitcoin dominans. Bitcoin dominans şudur arkadaşlar. Bitcoin bölü toplam bütün kripto paraların marketleri. Yani aslında Bitcoin bölü Bitcoin'ler de altcoin'ler. Bu da aslında şu anlama geliyor. Kripto paralar da sadece Bitcoin'in tek elinde olmasın. Yine alternatiflerimiz de olsun anlamına geliyor. Bitcoin dominansı anlamı da budur. Bitcoin dominansı ne kadar düşerse altcoin'lerde o kadar canlanmasını bekleriz. Peki hocam altcoin almalı mıyım? Ben hep şunu diyorum. Bitcoin de kıymetli, altcoin de kıymetli. O yüzden sepetimizde Bitcoin de olmalı, altcoin de olmalı. İkisi de bizim için değerli. İnsanlar aslında özellikle Türkiye'de çok fazla Bitcoin olmak istemez. Daha çok altcoin almak ister. Neden? Çünkü Bitcoin çok sert artamaz. Yani Bitcoin şu anki değerinden 5 katına çok hızlı bir şekilde ulaşamaz. Ama herhangi bir alternatif coin, herhangi bir altcoin buna ulaşabilir. Şimdi insanlık tarihinde dedikodunun yeri her zaman çok önemlidir. Ve dedikodular üzerinden bir kültür yürür. Mesela eniştem falanca coin almış 5x yapmış. Veya askerlik arkadaşım şu coin almış 20x yapmış. Hatta ve hatta Aykut abi falanca coin almış ve 100x yapmış. Akıyor bu akşam maşallah. Düşünsene 1000 dolarınız var, 100 bin dolar oluyor. Şimdi piyasaya yeni girmiş kişiler hadi lan oradan diyebilir. Fakat gerçekten de arkadaşlar 100x'ler defalarca yaşandı. Hatta hala kayıtlı videolarım duruyor. Biz de 100x coin'ler aldık. K-Coin mesela 2020 yılında biz bunu 45-48 centlerden aldık. Sonra 45 dolarlara kadar çıktı arkadaşlar. 100x yaptı. Ki benim aldığım fiyat aslında daha aşağıdaydı. Fakat videolarda paylaşmaya başladığım seviye 45 centlerdi. Yani kripto para dünyasında 100x'ler imkansız değil elbette. Şimdi size neden altcoin'lerin daha fazla artabilme ihtimali olduğunu anlatacağım. Bu arada şu an izlediğiniz videomuz ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, kanalımıza abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Şimdi burada çok önemli bir kavram işin içine giriyor. Piyasa değeri, market cap yani bakın Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 320 milyar dolardan başlıyor ve piyasa market cap değerleri aşağı doğru azalıyor.
Bir ürünün market cap değeri ne kadar çok büyükse artması için ihtiyaç duyduğu yatırım miktarı o kadar fazladır. Hocam ben piyasaya yeni girmişim, sen bana market cap diyorsun, milyar dolar diyorsun, anlamıyorum, daha sade anlat diyecek olabilirsiniz. Bunu bir yumurta örneğiyle anlatacağım. Yumurta sayımız eşittir coin sayımız veya arz miktarımız olarak düşünebilirsiniz. Yumurtamızın bir de fiyatı var, yani coin'in fiyatı olarak düşünün. Bir de yumurtaların adetiyle fiyatını çarptığımız zaman yumurtanın piyasa değeri var. Bunu da coin market cap, coin'in piyasa değeri olarak düşünün. Şimdi bir deve kuşu yumurtasına bakacağız. Sonrasında da ördek yumurtasına bakacağız. 2 ayrı örneğimiz olacak. Şimdi 1000 tane deve kuşu yumurtamız var. Coin'imizin sayısı, yumurtamızın sayısı 1000. Ve her birinin değeri 1000 dolar. Çünkü uzun zamandır market cap var, yatırımlar almış. Her biri 1000 dolar ediyor. Toplam market cap'imiz 1 milyon dolar. Ve herhangi bir yatırımcı geldi, 1 milyon dolar yatırdı bu piyasanın içine. Ve toplam piyasa değerimiz 2 milyon dolar oldu. O zaman coin'in fiyatı ne kadar oluyor arkadaşlar? 2 milyon dolar bölü 1000, 2000 dolar oluyor. Bakın 1 milyon dolarlık bir yatırım aldı ama fiyatı 1000 dolardan 2000 dolara çıktı. Bu bizim güçlü market cap örneğimiz. Şimdi bir de zayıf market cap örneğine bakalım. O da ördek yumurtası olsun. Yine 1000 tane ördek yumurtası var. Her birinin değeri 1 dolar. Piyasa yeni çıkmış. Market cap değeri düşük. Her bir ördek yumurtasının değeri sadece 1 dolar. Toplam market cap'imiz ne kadar? 1000 adet çarpı 1 dolar eşittir 1000 dolar. Ve yatırımcının biri geldi. Yine 1 milyon dolar yatırdı buraya. Toplam market cap'imiz 1 milyon 1000 dolar oldu. Biz bunu 1 milyon dolar olarak düşünelim. Düz hesap. 1000 adet yumurtamız var. Her bir yumurtanın değeri 1000 dolar oldu. Önceden ne kadardı? 1 dolardı. Yani değeri küçük olan bir coin'e, piyasa değeri küçük olan bir coin'e yüksek bir yatırım gelirse veya aynı miktarda yatırım gelirse piyasa değeri küçükse çok daha fazla artıyor. 1 dolardan 1000 dolar çıktı ve 1000x yaptı. O yüzden alternatif coin'ler, altcoin'ler daha fazla artabilir. Peki şimdi uzun zamandır belki de kripto piyasasını duyuyorsunuzdur ama bir türlü girme kısmet olmamıştır ve bu eğitim serisini izleyerek girmeye karar verdiniz. Peki şimdi size aktif bir soru soruyorum. Piyasadaki ilk altcoin hangisi? Şu an hala popüler olan ve ünlü olan altcoin'lerden bir tanesi aslında. Hayır. Ethereum değil. Ethereum dediğinizi duyuyorum fakat Ethereum değil. Cemil olabilir mi? Cemil. Videoyu burada durdurun ve yorumlara sizce ilk altcoin hangisi nedir onu yazın. Sonra oynatmaya devam edin. Bilindik bir altcoin dedim. Şimdi açıklıyorum. 3, 2, 1. İlk altcoin'imiz 2011 yılında Charlie Lee tarafından geliştirilen Litecoin'dir. Hatta o dönemlerde ben hatırlıyorum ona gümüş deniyordu. Yani Bitcoin altın, Litecoin'de, Litecoin diyen de vardı. Ona da gümüş diyorlardı. Bitcoin'in alternatif olarak ortaya çıktı. Bitcoin'in kaynak kodları kopyalanarak geliştirildi ve o dönemde de epey popülerdi ve şöyle deniyordu. Ya kardeşim Bitcoin 10 bin dolar, bu adam 150 dolar, gelin bunu alalım, bu da o seviyeye gelir. Ama işte az önce anlattım ya, yumurta sayısı ve yumurtanın fiyatı, arz hikayesi, market cap hikayesi. Şimdi market cap'lerini bilmeyenler için hüsran sonuçlanan birçok örnek olmuştur. Mesela adam bakıyor, coin'in yanında 0.00006 tane sıfır var, bir coin. 1 dolar. 0.00006 sıfırlı 1 dolar. Ya diyor ki 1 dolar olmasın diyor ya. 0.01 dolarsa ben milyonerim diyor. Kardeşim arz hikayesi var. O kafana göre oluşturulan bir şey değil. Arkadaşlar bu eğitim serisi özenle oluşturulmuş, emek harcanmış bir eğitim serisi. Kriptoya yeni başlamayı düşünen arkadaşlarınız varsa bu oynatma listesini onlarla paylaşarak hem ona fayda sağlarsın hem de bize destek olursunuz. Şimdi bir de altcoin kategorileri var. Stable coinler, meme coinler, RVA coinleri, ön satış coinleri, bir sürü farklı kategori var. Mesela toplumun ön planda olduğu fakat gerçek anlamda bir işe yaramayan şaka amaçlı coinlere meme coin diyoruz. Hatta birçoğunuz, yani bunu bilmeyenler de var. Meme coin diye yazılıyor. İnsanlar meme coin diye okunuyor. Ama aslında meme coin diye okunuyor ve İngilizceden gelen bir kavram. Son olarak altcoin sezonu nedir? Altcoin sezonu altcoin'lerin arttığı ve kripto para piyasasındaki en eğlenceli sezondur. Mesela sen şu bu videoyu yayınlandığı tarihte, yani 2024 Haziran'da izliyorsan şu an altcoin sezonunda değiliz ve eğlenceli değil. Buna rağmen geldiysen tebrik ederim seni. Ama tahmin ediyorum ki 2024'ün son çeyreğinde bir altcoin sezonu görebiliriz. O dönemde giriyorsan dikkat et, piyasa zaten kalkmış, şahlanmış olabilir. Bu uyarıyı da yapayım. Tabii geleceği de bilmiyoruz. Altcoin sezonu altcoin'lerin çatır çatır yükseldiği sezonlardır. Mesela 2020'de şunu hatırlıyorum. Bir coin %80 yükseliyor. Bir sonraki gün %50 yükseliyor. Bir sonraki gün %60 yükseliyor. Ve diyorsun ki böyle bir finansal araç sürdürülemez. Ama o dönemde sürdürdü ve ciddi anlamda para kazandı. Bir önceki 2017'de her gün %200 %200 artıyordu. Çünkü neden? Market cap çok düşük. Ve birazcık bile yatırım gelse coinler ciddi anlamda fırlayıp gidiyordu. Şimdi bu videomuzun sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda neler olacak? Bitcoin hesabı nasıl açılır bunu anlatacağım. Yani Türkiye'de kurulmuş bir borsa üzerinden bir hesap açacağız.
Buna Bitcoin hesabı da diyebilirsiniz, altcoin hesabı da diyebilirsiniz. Sonra da gideceğiz, mobil bankacılığı açacağız telefonumuzdan ve para göndereceğiz Bitcoin hesabımıza. Bir sonraki videoda bunları anlatacağım. Sizlerden ricam, aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorun. Çünkü bu eğitim serisinin amacı size kriptoları en verimli şekilde anlatabilmek. Fakat eksiklerim de olabiliyor. 2 yıl sonra yeni bir seri oluşturacağım. İşte sizin burada yorumlarınız, geri bildirimleriniz benim için çok değerli dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.